Merhabalar, köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapıda bilgileri, kendi deneyimlerimizi ve eğitim tüyolarını konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftanın konusu geçen haftanın devamı, hatta daha doğrusu en başı olan yavruluk süreci, yeni yavru sahiplenmek ve ilk günlerde, ilk aylarda ne yapacağınız. İlk başta aslında yavru size daha gelmeden önce, yani 55-60 gün olmadan önce nelere önem verilmeli, bunu kurcalamak istiyoruz birazcık. Yavru ilk doğduğu zaman aslında 3 haftalık bir süreci var. Daha kulakların kapalı, gözlerin kapalı olduğu bir süreç. Burada zaten anneye bağımlı yaşıyor ve kardeşlerle beraber çok bir şey yapmıyorlar aslında. Bakıyorsa çoğu zaman uyuyorlar. Yavru eğer ki hiç büyüttüyseniz bunu bilirsiniz. İlk 3 hafta çok sorunsuz ve rahat geçiyor. O 3 hafta bittikten sonra köpeklerin, yavruların gözleri de açılıyor, kulaklar da açılıyor ve tabii ki dünyayı bir keşfetme isteği de ortaya çıkıyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken, eğer yavru büyütüyorsanız ya da yavru almayı planlıyorsanız, o yavrunun annesi, babası ve kardeşlerini bir gidip görmekte fayda var. Böyle bir şansınız varsa en azından mutlaka bir görün. Çünkü yavruların karakterini aslında belirleyen şey genetik. Yani annede veya babada çok ciddi davranış problemleri varsa bunların yavruya geçme olasılığı çok yüksek. O yüzden biz yavru seçerken genellikle belli başlı puppy aptitude test gibi farklı testler yaparız ve ona göre, şimdi eğitmen olduğumuz için biraz iş hedefli de seçmemiz gerekiyor. Hem genetiğine çok önem veriyoruz, hastalık geçmişlerine çok önem veriyoruz ve davranışları, yani bizim seçtiğimiz köpekler iş köpekleri oluyor. O yüzden daha aktif ve korkusuz yavruları seçmeye özen gösteriyoruz. Ama bunun bir sürü yöntemi var. Bunu başka bir videoda belki anlatabiliriz ilginizi çekerse. Genellikle bildiğimiz şey köpeğin 2 aylıkken artık yeni yuvasına gitmesidir. Bunun sebebi daha çok ticari bir amaç gütmesinden kaynaklı 2 ay olarak belirlenmiş. Fakat kardeşlerle ve anneyle birlikte geçirmesi gereken daha fazla bir zaman dilimine ihtiyaç var. Asıl bilinçli olan üreticiler yavruyu 16 haftalık olana kadar kendi bünyesinde tutmaya devam ederler. Bunun sebebi ise yavrunun sosyalizasyonunu ve bazı becerilerini kazanmasından kaynaklıdır. Önem verdikleri şey köpek benden ne götürecek değil, ben köpeğe ne katacağım olduğu için kendi bünyelerinde köpekleri daha uzun vadede bekletirler. Şimdi 60 gün minimum sınır olarak görülmesi çok önemli. Bazen bundan maalesef daha da erken alınan yavrular karşımıza çıkıyor. Biraz ticari amaçla işlediği için bu süreçler, ama 60 gün her zaman minimum olması gerekir. Bunun da hem biyolojik sebepleri hem de aslında davranışsal sebepleri var. Şimdi biyolojik sebeplerinden başlayacak olursak, aslında yavrunun anne sütüyle aldığı antikorlar oluyor. Erken ayrılan yavrular enfeksiyonlara daha açık oluyor ve hatta sindirim sorunlarına da daha yatkın oluyorlar. Onu geçtim, bir de sinir sistemiyle de bağlantılı. Yani anneden ve kardeşlerden erken ayrıldığı zaman yavru sinir sistemi de tam gelişmemiş oluyor. Bu da birazcık bizi davranış kısmına götürüyor. Sinir sistemi derken öğrenme ve hafızadan bahsediyoruz. Davranışsal şeylere biraz daha dönecek olursak, mesela yavru ve annelerden en önemli öğrendiği şeylerden bir tanesi bite inhibition, yani ısırma kontrolü. Tabii ki vücut dili, yani köpeklerle nasıl iletişim kurması gerektiğini, sert ısırdığı zaman anne uyarır, yavrular, kardeşler birbirlerini uyarırlar gibi sosyal davranışları da bu dönemde öğreniyorlar. Aynı zamanda anne hayal kırıklığına karşı yavruya toleransı da öğretiyor. Yani erken gelirse o yavru, anneden bunu öğrenmediği için hayal kırıklığı karşısında stres regülasyonu çok daha bozuk olabiliyor ve daha bazı durumlarda sese karşı çok hassas olabiliyorlar. Kendini yatıştırmayı bilmiyorlar. Agresyon durumları ya da reaktivite durumlarıyla karşılaşabiliyoruz veya daha çekingen yavrular görüyoruz. Ve daha da şehirde yaşayan insanları ilgilendiren kısmı, ayrılık kaygısı da çok ciddi bir raddeye ulaşabiliyor. O yüzden bu 60 gün sınırı gerçekten çok çok önemli. Bekleyebiliyorsanız hatta biraz daha beklemekte her zaman fayda var. Yavru size geldiği zaman iş birazcık size düşmeye başlıyor. Yani anne ve kardeşlerden öğreneceği şeyleri kılavuz olarak bir anda size dönmeye başlıyor. O yüzden burada yapmanız gereken ve daha yavru gelmeden önce almanız gereken belli başlı ürünler var. Birazcık bunlardan bahsedelim ki tam hazırlıklı olun. Sahiplenilirken mutlaka yavrunun eve getirilirken yanında
alışık olduğu bir oyuncak olabilir, bir bez parçası olabilir, bir giysi olabilir. Koku taşıyan herhangi bir şeyi yanında almakta fayda var. Özellikle anne ve diğer kardeşlerin Evet. kokusu. Bu eve geçiş sürecini yumuşatacaktır. Çünkü koklamak köpekte zihinsel olarak, mental olarak sakinleşmeyi hedefleyen bir durum. O yüzden bu önemli. Köpek evinize gelmeden önce mutlaka almanız gereken ihtiyaç listesi var. Şimdi bu liste neden önemli? Çünkü köpek geldiğinde bazı durumlarla karşılaşacaksınız ve bunlarla uğraşacağınız için temin etmek ve bu listeyi toparlamak biraz zor olabiliyor. O yüzden tamamlamaya çalışın. Mama kapları, bunların hijyenik olmasına, sürdürülebilir bir hijyenikliği olmasına dikkat etmekte fayda var. Tasma ve kayış mutlaka, bunlar evde başlayacağı için bu süreç, Evet, dışarı çok çıkmayı önemli. beklemeyeceğiz. O yüzden tasma ve kayışı da unutmuyoruz. Zaten ped almamız gerekiyor. Aşı süreci bitene kadar evde bu disiplini öğreneceği için pedinin olması gerekiyor. Oyun alanı sunabilmek adına çit alabiliriz. Fence olarak da geçiyor bunlar. Çitini de alalım ki oyun alanında sunabilelim yatacağı alanın haricinde. Çünkü bunların ikisini ayırmak çok önemli. Köpek yattığı yerde oyun öğrenirse bu sefer algı değişir ve hareketlilik sağlarız. O yüzden evde bir oyun alanı için çit ekstra önemli. Kafes veya ekstra bir çit ya da yine bir box önemli. Uyku alanını köpeğe sunmak adına. Enzimatik ürünleri de alırsanız öncesinden büyük fayda sağlar çünkü mutlaka kaçırmalar olacaktır. Çamaşır suyu gibi daha kimyasal şeyler kullanmak yerine bu kaçırmaları temizlerken köpeğe zarar verebiliriz. Evde de çok güçlü parfümler kullanmayın, tütsüler yakmayın. Yani o sizin kokunuzla mutlaka anne ve kardeşlerin kokusu ilk günlerde biraz harmanlansın. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Bu da böyle bir bonus olsun. Oyuncaklar da var tabii ki ama oyuncaklarda lütfen yutabilir olduğu oyuncaklar almamaya da özen gösterin. Çünkü yavru gerçekten dünyayı yeni tanımladığı için her şeyi ısıracaktır. Bu Ağzına bebeklerdeki sokacaktır. oral döngü gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden parçalayabileceği oyuncaklar değil ve ağız çapının ya tamamı ya da ondan küçük olacak oyuncaklar da değil. Yutma riski var ve ağzına takılma riski var. Bu yüzden köpeğin boyutuna uygun oyuncaklar seçmekte de fayda var. Bunlar ses çıkaran oyuncaklar olabilir. Kemirme ihtiyacını karşılayacak oyuncaklar olabilir. Zaten oyun alanı kuracağımız için köpeğimize işte pet şişe gibi basit ürünler de kullanabilirsiniz. Fakat yine de gözetim altında. Hijyeniyle ilgili olarak taraklar var. Tarak da neden önemli? Köpeğin vücut hassasiyeti varsa yavruluk sürecinden alıştırmamız gereken bir durum olduğu için ilerleyen süreçlere daha kolay adapte olabilmesi adına şimdiden taramaya başlamak da büyük önem taşıyor. Hangi kürke sahipse ona göre bir tarak elinizde bulundurmanız gerekiyor. Ve tabii ki de mama, beslenme her şeyden önce gelir. Beslenme ile ilgili olarak şimdi yavrunun doğuştan da olan bir mide hassasiyeti olabilir, bağırsak sindirim problemi olabilir. O yüzden bu biraz aslında klinik bir durum diyebiliriz. Halihazırda yediği mamadan biraz alabilirsiniz. Eve geldiğinizde evdeki mamasıyla karıştırarak verebilirsiniz. Çünkü yavruların ihtiyaçları yetişkinlerin ihtiyaçlarından çok farklı olduğu için herhangi bir mamayı vermemek de burada kritik. Yavrulara uygun mamalar kendi yediği mama. Çünkü zaten stresli olacak. O bağırsaklar zaten bozulacak. Şimdi birazcık çit ve yatak uyuyacağı alandan bahsedelim. Bu neden önemli? Yani hani bir yatak mutlaka zaten alın. Onu parçalama riski olacağını unutmayın. O yüzden böyle malzemesine de kalitesine de biraz dikkat edin ve yani fermuarlı olsun ki çıkıp yıkanabilir olsun. Onun dışında tamam yatak aldınız. Yatağı mutlaka kapalı bir kafesin ya da box'ın içine koyuyoruz. Oyun alanı yani çit de tamamen başka bir şey, bir alanda oluyor. Şimdi bunun bir sebebi var. Bunu böyle boşuna söylemiyoruz. Çok gelen sorulardan bir tanesi büyük mü alayım küçük mü? Şimdi çok büyük olmaması gerekiyor oyun alanında, uyuyacağı alanında. Bunun aslına bakılırsa da sebebi yine öngörülebilirliğe geliyor. Yavru ilk geldiğinde belli başlı bir haritalama yapacak. O yüzden evin hepsini zaten hep açmayın diyoruz. Belli sınırlar olsun diyoruz. Bu sınırlar ilk başta ekstra küçük olmalı. Yavrular mekansal ipuçlarıyla öğrenecekleri için de o küçük alanları yavaş yavaş genişletmek de bu yüzden çok önemli. O yüzden hani oyun alanı neresi bir anlasın. Küçük olsun bir anlasın. Tuvaleti nereye yapacak? Bunu da anlasın. Neresi uyku ve sakinlik alanı? Bunu da anlasın. O yüzden ilk başta küçük küçük başlıyoruz.
Sonradan uyuyacağı alan dışındakileri biraz genişletebilirsiniz zaten. Zaten bunlar genişletebilir materyaller evet, oluyorlar. ilerledikçe genişleyecektir. İlk günden de gerçekten o kafesi hemen kullanmaya başlamanız çok kritik. Yavruyu eve getirdiğiniz günün saati de çok önemli. Mümkünse akşamüstü veya geceyi seçin. Çünkü gündüz çok aktif olacaktır ve daha uyarılabilir ve daha strese açık olacağı için yavru alıyorsanız mutlaka akşamüstü ve akşam saatlerini tercih edin. Şimdi kafese dönelim. Evet, eve yavrunuz geliyor ama niye kafes kullanıyoruz? Hemen ilk günden özellikle. Evet, kafes kullanmanın en büyük faydalarından bir tanesi köpeğin ileride evde yalnız kalabilme becerisini kazanması zaten. Aynı zamanda negatif ilişkilendirmemesi, bizimle olan ilişkisini zedelememek adına evin bütün alanlarını sunduğumuzda yapacağı kaçırmalar olabilir, kemirmeler olabilir, onu uyaracağımız bu durumlar olabilir. Bunların önüne geçmek ve uyarmayacağımız bir ortam sunmak. Aynı zamanda da güvenliğini öncelik tuttuğumuz için sınırlı alanında köpeği gözetebilmek adına kafes kullanıyoruz. Ve tabii ki tuvalet yönlendirmesi için de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Kafesi nereye konumlandırabiliriz kısmı kafa karıştıran bir soru. Evet. Bizi görebileceği, orada olduğumuzun bildiği bir ortama konumlandırmak. Yani genelde günü sonlandırdığımız yer yatak odalarımız olduğu için müsaitse koridorda, yani uyuduğumuz yere yakın olan bir koridor alanında, eğer değilse yatağımızdan biraz mesafede olabilecek şekilde konumlandırmak. Aynı zamanda köpeğin bizim orada varlığımızı bilip ama yine de kendi alanında uyumayı öncelikli kıldığımız bir durum bu. Ayrılık kaygısının gelişmemesi için gerçekten ilk günlerde değil, ilk gün bunu yapmak herhalde en önemli şeylerden bir tanesi diyebilirim. Tabii ki. En çok yapılan hata da eve geldiği andan itibaren sürekli bir yapışıklık, kucak kucağa ve o günü de birlikte geçirmek. Yani birlikte uyumak. Ya da köpek yalnız kalamıyor. Kafesinde asla durmuyor, havlıyor. Evet, anlıyoruz, apartman yaşamında yaşıyoruz birçoğumuz ve ses, gürültü sorun yaşamamıza neden olabiliyor. Fakat bu geçici. Eğer ki köpek vızıklanırken, havlarken yerinden alırsak bu yarım saatlik bir süreçse ilerleyen durumlarda da 3 saat, 3 gün, 3 ay derken hiç kesilmeyen bir döngüye girmiş olacak. Bu nedenle köpek ağlıyorsa asla ilgilenmiyoruz. Mümkünse üzerini kapatabilirsiniz. Hava geçirecek bir örtü örtebilirsiniz. Daha karanlık, loş bir ortam oluşturabilirsiniz. Bu da daha stresinin dengelenmesini sağlayacaktır. Ve biyolojik ritmine de yardımcı olacaktır. Yani ışık olmazsa sonuçta uyaran azalacaktır. Bazen white noise açabilirsiniz YouTube'dan. O sesler, dış sesleri de bastırıyor çünkü, veya brown noise da diyorlar. Bunun dışında tabii ki hani şimdi birazdan uykunun önemine de geleceğiz. Ama ilk geldiği gün normalde nerede uyuyacaksa orada uyutmanız çok önemli. Ama orada uyuturken de çok ağladığı için ben de yanında yattım. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü gerçekten o ilk 24 saat veya hatta ilk 3 gün ne yaparsanız bu kalıcı olacak. O yüzden gelir gelmez o gün oyun alanı neresi, tuvalet alanı neresi ve uyuyacağı alan neresi, bunu netleştirmiş bir şekilde kendi kafanızda yavruya hiç tereddüt olmadan sunun. Şimdi yavrular özellikle 2 aylık ve 6 aylık süreçte yaklaşık günde 16 ile 18 saat arasında uyumaları gerekir. Şimdi sürekli açık bıraktığınız ve serbest gezen yavrular maalesef sürekli uyarılabildikleri için ve uyarıldıkları için, beyin de çok aktif çalıştığı için yeterli uykuyu alamazlar. O yüzden zaten bu hem kafes sistemini kullanıyoruz hem de bir rutin oluşturun diye sürekli söylemeye çalışıyoruz. Çünkü yavruların beyni ne öğrendiler veya işte o gün ne yaşadılar veya eğitim seansı yaptıysanız birkaç dakikalık orada ne öğrendim gibi şeyleri uyudukları zaman kayda alırlar. Yani beyin için en önemli şey o uyku sırasında işlenen bilgilerdir. Eğer ki rutin bir şekilde köpeğiniz, yavrunuz uyumazsa o zaman beyin de sürekli aktif kalır. Tepkiler başlayabilir, reaktifleşebilir, işte ısırmalar artar, havlamalar artabilir. Bunun gibi bir sürü de sürekli alert tutan köpeği davranış bozukluklarına ve hiç sakinleşemeyen köpeklere kadar hatta gider. Tolerans düşüklüğü yaşar ve aynı zamanda az uyuyan yavrular hem bu arada daha da dikkatsiz olurlar, öğrenmede güçlük yaşarlar, bağışıklıkları bile düşmeye başlar stres ve uyarılabilirlikle beraber. Tabii ki çok yorgun yavrularda dediğimiz gibi hani ısırmalar arttıysa, havlamalar arttıysa bu demektir ki yavrunuz çok yorulmuş. Şimdi nasıl bir
rutin ve uyku saati oluşturmanız gerekiyor. Aslında özellikle ilk aylarda yavru geldi, uyandı, 1 saat birazcık ilgilendiniz, 2-3 saat uyudu. Gene çıkarttınız, 1 saat ilgilendiniz, 2-3 saat uyudu gibi. Kısacası iyi uyku, rutin uyku, daha sakin, sinir sistemi daha stabil, daha toleranslı ve çok daha kolay öğrenebilen bir yavru olur. Peki bir de oyun saatleri dedik. Yani o hani uyanık olduğu zamanlarda düzenli ve kontrollü oyunlar oynanması gerekiyor. Ama bazı oyunların da mesela oynanmaması gerekiyor evin içinde. Biraz da bunlara değinelim. Evet. Evin içerisinde oyun oynanırken köpekle, şimdi ev stabil kalması gereken bir ortam ve biz bu koşulları oluşturuyoruz. Bir bunu anlatmaya çalışıyoruz köpeğe de. Örneğin top oyunları gibi daha aktive edecek oyunların evde evde oynanmaması gerekiyor ki köpek dışarı çıktığında zaten bu ihtiyaçları karşılayacağı için evde başlamasın. Eve her dışarıdan geldiğinde tıpkı bizler gibi evin sakin bir ortam olacağı ve dinlenme ortamı olacağını algılayabilsin. Yani evde oyun oynamamak gerekiyor. Ama eğer ki illa işte benim çok vaktim olmuyor diyorsanız ve evde at getir, yani yormak istiyorum diyorsanız gene bu oyunların birincisi doğru şekillendirilmesi gerekiyor. Ama evde at getir oyunları oynarsanız paçalarınıza yapışma riski daha fazla olacaktır. Evde hani çocuk varsa özellikle zaten bu kaçınılmaz bir durum diyebiliriz ama hani oynayabilirsiniz. Tabii ki kesinlikle yasak demiyoruz. Ama bunun sonuçları ev eşittir sakin ortam değil. Ev eşittir hem oyun alanı hem dinlenme alanı gibi birazcık kafa karışıklığı yaratabilir. Bu yavrunun tabii ki de bir tuvalet ihtiyacı olacak. Yani tuvalet eğitim ihtiyacı olacak. Bu da zaten açıklayıcı bir videomuz var. O videodan daha net bilgilere erişebilirsiniz. Şimdi sizin için daha basitleştirmek amacıyla bir yapma listesi yaptık. Hani şunu yapın ama bunu yapmayın gibi. Hadi ona başlayalım. Yapma listesi. Yapma. Yavruyla beraber uyuma. Yap. Kafesine yakın bir mesafeye konumlandır. Yerinde uyumasına müsaade et. Yapma. Aile bireyleri farklı kurallar koymasın. Yap. Evde herkes aynı komutları ve aynı sınırları uygulasın. Yapma. Tuvaletinde halıya kaçırdığı zaman bağırıp çağırıp kızma. Yap. Köpeği doğru alanına yönlendir ve sonra sessizce temizle. Yapma. Her yemek yediğinde bir lokma da ona verme. Yap. Kendi alanında yemesine öncelik tanı. Yapma. Yavru her ağladığında ve kucak istediğinde kucağına alma. Yap. İlgi istediği zamanlar değil ama stres anlarında dokunarak sakinleştirebilirsin. Yapma. Aşıları bitmeden dışarıda yere koyma. Yap. Kucakta veya taşıma kutusunda, dışarıda sosyalleştir. Yapma. Her ısırığı oyun zannetme ve ısırmayı tetikleyecek oyunlar oynama. Yap. Isırdığı zamanlarda oyunu sonlandır. Yapma. Eve gelen herkesin dokunmasına müsaade etme. Yap. Önce onun yaklaşmasına izin ver. Eğer isterse iletişimi başlat. Yapma. Bir sürü oyuncağı aynı anda sunup ortada bırakma. Yap. Sadece kemirmelik olanları ortada bırak. Diğerleri dönüşümlü olarak seninle birlikte ortaya çıksın. Bu ilk haftalar gerçekten haftalar ve ilk aylar çok önemli. Hem sizin için önemli hem yavru için önemli. O yüzden sabırlı olun, tutarlı olun. Yavaş yavaş gidin. Değişkenleri çok hızlı hayatınıza ve onun hayatına sokmayın. Birbirinizi anlamaya özen gösterin. Evet. Ve lütfen videomuzu like etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Ben insan değil miyim? Ben bu aileden değil miyim insan? Patates mi satıyor? Patates mi satıyor, kavga mı ediyor bilmiyorum.